Selam hidayete tabi olanların üzerine olsun. Malkoç X takipçileri, bugün kitap tanıtımı serimize başlayacağız Allah nasip ederse. Birbirinden farklı kitaplar tanıtıyormuş gibi olacağız. Aslında bir tema bütünlüğü olacak. Yaklaşık 10 adet kitap tanıtmayı düşünüyoruz bu serinin ilk bölümünde. İskilipli Atıf Efendi, malumunuz üzere kendisinden çokça bahsedilen ama yazdıklarından, hayatından pek de nasibimiz yahut malumatımız olmayan bir yakın tarih şahsiyeti. Kendisinin farklı mecmualarda, gazetelerde yazmış olduğu yazılarından müteşekkil Şeriat Medeniyeti isimli bu kitap, İstanbul Yayınlarından tekrar piyasaya sürüldü son zamanda. Beyanül Hak dergisinde 1911 ve 12 yıllarında Medeniyeti Şer'iye ve Terakkiyat-ı Diniye başlığı adı altında yazdığı makalelerden oluşuyor. Bunların toplanması yaklaşık 200 sayfalık bir yakın tutuyor ki bir kitap için çok bir sayfa sayısı sayılmaz. Kolay okunuşlu. Kitapta hilafetten yöneticilerin dikkat etmesi gereken hususlara kadar, aile hukukundan çocuk haklarına, tesettürden ahlaka kadar birçok bahis yer alıyor. İslam şeriatıyla hükmedildiğinde nasıl bir cemiyet modelinin çıkacağını anlamak için bu eseri okumak faydalı olacaktır. Ayrıca İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin darbeyle memleketin yönetimini, Osmanlı'nın yönetimini ele geçirdiği tarihlerde toplum içerisinde yaşanan ahlaki çöküş ve sıkıntılar, asayiş problemlerine de değiniyor aynı zamanda. Yani ahkâm-ı şer'iye ile idareye sekte vurulduğunda, ket vurulduğunda, seküler bir yaşam tarzı veya hukuk sistemi veya yönetim tercih edildiğinde toplum hayatının, gençlerin, çocukların, ailelerin nasıl suçlara ya da nasıl bir hayat tarzına doğru ya da nasıl dertlerle karşı karşıya olacağını canlı bir şahidi olarak bunları yazmış. Yoksa 1900'lerin başında niçin şeriat medeniyeti veya işte ahkâm-ı şer'iye veya terakkiyat-ı diniye isimli yazılar yazılsın? Yani henüz Osmanlı resmen çökmemiş diye düşünebilirsiniz ama tabii ki darbeci junta ele geçirmiş. Aslında Osmanlı resmen çökmese de bitmese de efendim bu kitabı tavsiye ediyoruz. İskilipli Atıf Efendi'nin şapka alakalı şapka meselesine dair diğer kitabı da tekrar piyasaya sürüldü bu arada. O şu anda satışta. Ondan da istifade edebilirsiniz. Kendisinin yargılanmasına sebep olan kitabı. Bir diğer kitabımız, ikisini bir arada takdim edeceğimiz aslında iki kitap fakat ikisini birden Ali Osman kardeşimiz piyasaya sürdü. Yılların gayreti, yılların çalışması sonucunda Deccal'ın Postalı ve onun devamı niteliğinde ki Küresel Tufan isimli kitapları. Kitaplar Ali Osman Önder'i tanıyanlar için konusu aşina gelecek kitaplar. İşte tıbbi entrikalar veya işte Birleşmiş Milletler'in, NATO'nun, Dünya Sağlık Örgütü'nün, Dünya Bankası'nın dünyada çevirmiş olduğu dolaplara dair ifşa kitabı denilebilir bunlar için. Covid sahtekarlığından iklim krizi, küresel ısınma yalanlarına kadar çözüm ve yol haritası aslında yöneticiler için de okunması gereken elzem kitaplardan, her ülkedeki yöneticiler için bugün dünyada. Neleri bize çare diye, iksir diye sunuyorlar. Tabii olana kötü deyip yapay olanı kurtuluş olarak getiriyorlar önümüze. Kitapta buna dair birçok mesele var. İşte karbon ayak izi, dijital kölelik, Great Reset, büyük sıfırlama, sürdürülebilirlik, iklim, işte akıllı telefonlardan sonra akıllı saatler, akıllı şehirler, neler yapılmak isteniyor, insanların gıdalarıyla, sularıyla, havalarıyla, her şeyleriyle oynanıyor. Bunları gözler önüne seren, bol bol resim ve tarih haberlerle ortaya kitaplar tavsiye ediyoruz. Ve Bekir kardeşimizin, Doktor Bekir Tok tarafından yazılmış, gerçekten sadra şifa malumatın olduğu, uzmanlarının değil sadece halkın da kolayca anlayabileceği bir lisanla yazılmış
herkesin başucu kitabı olabilecek nitelikte Tıbbın İfsadı isimli kitap. Modern Batı tıbbı denen bugün Rockefeller tıbbının simge olarak kullandığı misal Asklepion'un sahasındaki yılanlar ne manaya geliyor? Yani modern firavunlara hizmet eden zamane sihirbazların ellerindeki değnekler midir bunlar? Veya bunların dönüştüğü yılanlar bu simgenin bir simülasyonu mu? Beyaz önlük kararmış tıbbi zihniyetini kamufle etmek için mi beyaz? Tıp ilmi bu devirde olduğu kadar karanlık güçlerin oyuncağı olmuş muydu? Sorularını yöneltiyor ve bunlara cevap arıyor. Yani bu kitapta çürümenin sadece resimlerini çekmekle kalmıyor. Aslında vakayı teşhis etmek için çekilen bu resimlerin nedenlerini ve nasıllarını da madden manen hem Batı jargonuyla hem İslami jargonla içine giriyor, sorguluyor kökünden ve aynı zamanda yol gösteriyor. Bir diğer kitabımız Erkan Türükten'in Deccal Derin Devleti isimli kitabı. Kitap diğerlerine göre biraz pahalı olabilir ama doğrusu fiyatını hak eden kitaplardan. Bilhassa bu kitabı o Matrix analizi, Matrix şerhi gerçekten dikkatimi çekmiş ve günümüz ile irtibatlandırmada, günümüz dünyasında dönen dolaplarla irtibatlandırmada çok başarılı analizler ortaya koyduğunu görmüştüm. Gönül rahatlığıyla alıp okuyabilirsiniz. Aslında diğer tanıttığımız kitaplar gibi üzerine ders yapılacak, hazmederek azar azar okunacak kitaplardan. Önceki kitaplar kadar şiddetle tavsiye etmeyecek olsak da Soner Yalçın okuyanlar, Soner Yalçın okurlar için, Soner Yalçın sevenler için diyelim. Kara Kutu bu alanda da okunmaya değer bir kitap. Soner Yalçın kötü bir huy mu diyelim, zaafı mı diyelim. Zaten bol bol entrika dönen hususları ele alıp ekstra bir entrika katarak anlatmaya çalışan bir üslubu var. Bu çok yoruyor ve konuları daha da anlaşılması zor, karmaşık bir hale getirebiliyor. Bu yüzden Soner Yalçın kitapları açıkçası insanı okurken biraz yoruyor. Yani bu belki kendi üslubuyla alakalıdır, belki gayri ihtiyari yapıyordur bunu ama biraz daha az adrenalinli, biraz daha belki edisyondan geçirerek kitaplarını yazması onun için iyi olabilir. Bu da sağlık sektörü ve ilaç sanayi, dirsek kol teması içerisinde günümüz DSÖ aslında ilaç kartellerinin emrinde bir emir eri olarak hizmet veriyor. Onu ortaya koymuş oluyor. Günümüz sağlık sisteminin yine bir yönden ifşa eden bir kitap. Tabii biz 1, 2, 3 tıp serimizde inşallah tıp ile alakalı, sağlık sektörü ile alakalı yazılmış kitaplara dair, özellikle o sahaya dair kitapları tanıtacağımız belki bir seri yaparız. Şimdilik bu alanla alakalı bu kadarla iktifa edelim ve gelelim Kürşat Berkkan'ın asıl ismiyle Uğur Kartal kitaplarına. Kendisi bu alanda çokça dirsek çürütmüş, çokça mürekkep harcamış. Kürşat Berkkan Illuminati isimli kitabı ve Gizli Örgütler, Tarikatlar isimli kitabı daha geniş bir şekilde ele alınmış olsun diyorsanız eğer aynı konuyla alakalı Gizli Örgütler ve Tarikatlar kitabını daha çok tavsiye ediyoruz. Illuminati kitabı daha muhtasar bir kitap. Yani konunun temelinde sadece Los Illuminados özelinde bir tanıtım gayesi var. Gizli örgütler ve tarikatlar ise hem Illuminatik oluşum, bu teşkilatı ele alıyor hem de daha başka oluşumları tarihi seyrinden bugüne getiriyor. Sadece gördüğümüz en bariz bir yanlış, eksik ya da kusur olarak Kürşat Berkkan'ın Atatürk ya da Kemalizm ile alakalı veya yakın tarih ile alakalı malumat noksanlığı göze çarpıyor diyebiliriz. Tabii herkesten dört dörtlük olmasını bekleyemeyiz. O da çok mana yüklüyor ve biz tavsiyemiz tabii ki kendisine çok ciddi yakın tarihleri yapması. Said Alpsoy'dan, Yaşar Gören'den, Mustafa Armağan'dan ve diğer bazı isimlerden de yakın tarih okuması yapmasıdır. Gizli örgütler ve tarikatlardan bahsediyor. Yani konu başlıkları olarak kendilerini aydınlanmacılar, ıslah ediciler diyen Illuminatik oluşum. Genelde kendisini böyle servis ediyor. Bu dünyayı yöneten bir güç şebekesi bunlar. Ya da dünya çapında bir entrikanın usta uygulayıcıları mı? Yani Illuminati ya işte bu komplo teorisi vesaire diyenlere birçok kitaptan deliller getirerek bunlar hakkında malumat veriyor. Illuminati'nin başlangıcının işte 1600'lü yıllara mı yoksa daha mı geriye uzandığı, dünyayı yöneten bu komutanın binlerce sene önce dünya dışından gelen sürüngen bir ırk olan
ve insanların üremesi sonucu ortaya çıkan melezlerden oluşan karanlık bir örgüt olup olmadığı spekülasyonlarına kadar birçok komplo teorisinde birçok söylentiyi de ele alıyor. Hepsine teker teker cevap vermeye çalışıyor. Bir diğer kitabımız Roger Garudi'nin İsrail, Mitler ve Terör isimli kitabı. Daha eskiye doğru gidiyoruz. Dikkat ettiyseniz kronolojik olarak yakından uzağa doğru. Garudi bu eserini Fransa'da bastıramadığını söylüyor. Fransa'da basacak matbaa bulamadığını, yayın evi bulamadığını söylüyor. Kendisi tabii hapsedilme veya işte kovuşturulma tehlikesini göze alarak kendisi yayına sürüyor bu kitabını. Bu eseri okumakta ne mahsur var dediği için Fransa'nın liyakat nişanı sahibi, tabii Legion de Honor diyorlar. Bunun sahibi dünya çapında belli saygınlığı olan din adamı rahip Pierre medyada maskara ediliyor. Ve kendisi buna en çok işte 3 ay dayanabiliyor galiba ve geri dönüyor, çark ediyor yani bu kitabı. Okumakta ne mahsur var dediği için. Tabii o kitapta ucu bize de dokunan 50 senelik bir yalanın perde arkası anlatılıyor. Yani efsane veya mitolojinin dünya siyasetini nasıl yönlendirdiği, Orta Doğu'daki karmaşanın, bu kargaşanın, bu terörün niçin sönmeyeceği, Fransa'da yasaklanmasına rağmen bu kitabın kitap evlerinde tezgah altından kapış kapış, yani bizde de bu tarz kitaplar oldu biliyorsunuz. Pınar Yayınları'ndan çıkmış Garudi'nin bu kitabını tavsiye ediyoruz. Michael Moore biliyorsunuz Amerika'nın politikasına karşı muhalif duruşuyla meşhur. Kendisi sosyalist tabii karakter olarak hicveden, mizahi bir üslupla Amerikan siyasetini, Amerika'nın politikasını, daha doğrusu global çaptaki politikaları hicveden bir gazeteci, bir araştırmacı. Yani kendisiyle alakalı çok fazla övgü var aslında. Belgesellerini izleyenler bilirler. Birçok konuda belgeselleri var. Bu kitapta da Amerika ile alakalı aynı doğrultuda tenkitlerini görüyoruz. Petrol kuyusunun sonu nereye varacak? Arabistanlı George'a 7 soru. Amerika Birleşik Devletleri'nin öcüsü. Terörizmi durdurmanın yolu terörist olmayı bırakmaktır. Liberal ülke. Muhafazakar eniştenizle nasıl konuşursunuz? George Bush'un sepetlenmesi ve diğer bahar temizlikleri başlıkları altında Amerikan muhafazakarların belki de hoşuna gitmeyecek şekilde birçok konuyu alıyor. Malcolm X konuşuyor. Nehir Yayınlarından çıkan Brew Press tarafından New York'ta Malcolm X Speaks ismiyle yayınlanan ve George Breitman'ın yayını hazırladığı bu kitap İngilizce baskısından Türkçe'ye Baki Alkaç'a çeviriyor. Gelişi itibariyle tabii Amerika'da yayına sürülen bir kitap olduğu için, tercüme bir kitap olduğu için daha kıymetli. Yani buradan uzak bir yerden değil de içeriden yazılıyor. Malcolm X'in birçok kitapta bulamayacağınız sözleri, konuşmaları bu kitapta yine yer alıyor. Kendisiyle alakalı görmüş olduğum en yetkin, en iyi kitaplardan birisi. Çok uzun da değil. Yaklaşık 250 sayfa civarında. Malcolm X Konuşuyor isimli kitabı bir dava adamın hayatı, sözleri bağlamında tanımak, öğrenmek isteyen veya bilgilerini biraz daha katmak isteyenlere tavsiye ediyoruz. Son kitabımız Gizli Dünya Devleti ismiyle Türkiye'de satışa sunulmuş. Başında Necmettin Erbakan mukaddimesi olan kitap ki gerçek ismi Non Dare Call It Conspiracy, yani hiç kimse buna komplo diyemez isimli Gary Allen'ın yazmış olduğu kitap. Bunu Milli Gazete yayına sürüyor ve tabii merhum Erbakan'ın uzun bir mukaddimesi var. Bu alanda yazılan kitapların, Türkiye'de daha doğrusu bu alanda yazılan ve basılan kitapların en eskilerinden olması hasebiyle ayrı bir kıymet, bir değer taşıyor. Yani tüm bunlardan sonra komplo teorisyenleri, komplocu diye yaftalanan isimler birer birer, Aytunç Altındal dahil olmak üzere tabii, kitaplarını piyasaya sürdüler ve böyle bir akım başlamış oldu. Aslında bu işleri Türkiye'de ilk başta korkusuzca, büyük bir cesaretle anlatmaya girişen tabii ki merhum Erbakan'dı, birçoğunun bildiği üzere. Günlük bu kadarla iktifa ediyoruz bu seferlik. Selam hidayete tabi olanların üzerine olsun. Rabbimizin ilk emri vasınca, yani okumamız emrediliyor. Farzların en başında geldiğini bilerek Allah fayda veren ilmimiz ziyade etsin, faydasız ilimden muhafaza etsin diyerek bitiriyoruz. Allah nasip ederse bu serimiz, kitap tanıtımı serimiz devam edecek. Selam hidayete tabi olanların üzerine olsun.